Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaşık kaşık yemelere doyamayacağınız, buz gibi çok hafif ama yapımı çok pratik karamel rüyası tatlısı tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Hiç vakit kaybetmeden muhallebi kısmımızı yapıyoruz. Derince bir tenceremizin içerisine 125 gram margarin ya da tereyağımızı ekleyelim ve orta ateşte yavaş yavaş tahta kaşık ile eritelim. Margarinimiz ya da tereyağımız eridikten sonra 1 su bardağı dolusu unumuzu ekleyelim. Bardak ölçüm 200 ml standart su bardağı. Dediğim gibi tahta kaşık mutlaka kullanalım. 3-4 dakika boyunca yavaş yavaş böyle eze eze güzelce karıştıra karıştıra unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Başından ayrılmamaya özen gösterin. Zaten 3-4 dakika çok çabuk geçiyor bu süre. Kavurma işlemimiz bittikten sonra 1 litre sütümüzü yani bir paketin tamamını ekleyelim içerisine. Bir paket 1 litre süt 5 su bardağı süte denk arkadaşlar. Açık süt kullananlar için bunu da belirtmek istiyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şekerin tamamını ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Eğer şeker miktarını çok sevmiyorsanız arkadaşlar azaltabilirsiniz. Daha fazla şekerli istiyorsanız artırabilirsiniz. Şeker miktarı tamamen size bağlı. Orta ateşte böyle yavaş yavaş göbek atmaya başlayınca, hafif katılaşmaya başlayınca içerisine bir paket vanilya ekleyelim. Güzelce el çırpıcısı yardımıyla çırpa çırpa karıştıra karıştıra güzelce pişirelim. Tam olarak böyle tam şu anda videoda gösterdiğim kıvamda olacak. Göbek atacak, hiçbir şekilde durmadan göbek atacak arkadaşlar. Eğer böyle oluyorsa tamamdır, muhallebimiz hazır olmuş demektir. Ocağımızı kapatalım ve muhallebimizi ocaktan alalım. 2 dakika boyunca el çırpıcısı yardımı ile 5 dakika, normal çırpıcı ile 2 dakika boyunca çırpalım. Çünkü arkadaşlar elinde imkanları olan var, olmayan var. Dediğim gibi el çırpıcısı ile 5 dakika, mikserle 2 dakika çırpalım. Muhallebinizi neye dökecekseniz borcam ya da kup bardaklarımızı su ile güzelce ıslatalım. Borcam zaten kolay arkadaşlar. Bir kez ıslatıp suyu dökmeniz yeterli ama kup bardakları böyle iç içe olacak şekilde güzelce ıslatalım. Islanmış olan kup bardaklarımızın içerisine serçe parmak kalınlığında boşluk olacak şekilde muhallebilerimizi dolduralım. Benim kepçem sos kepçesiydi arkadaşlar, küçük bir kepçe. O yüzden yaklaşık 3 kepçe dolusu doldurdum. Ama sizin kepçeniz büyükse 2 kepçe koymanız yeterli olacaktır zaten. Dediğim gibi mutlaka boşluk bırakın. Kenarlarında böyle leke varsa peçeteyle alın arkadaşlar. Görüntü olarak şık durması çok önemli. Sonrasında hemen karamel yapımına geçelim hızlı bir şekilde. Karıştırma kabımızın, kasemizin içerisine yarım su bardağı su, bardak ölçümü standart su bardağı 200 ml, tepeleme dolu olacak şekilde de bir kaşık nişastayı ekleyelim. Bunları güzelce çırpalım. Mısır ya da buğday nişastası hiç fark etmiyor. Bir kenarda beklesin. Biz sos tavamızın içerisine karamel yapımına geçelim. Bunun için yarım su bardağından az daha fazla toz şeker ekleyelim. Bardak ölçümü standart su bardağı 200 ml. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz kısık ateşte, tekrar söylüyorum, kısık ateşte yavaş yavaş ocağın en küçük gözünde kısık ateşte böyle erimesini bekleyelim. Şu anda videoda gördüğünüz gibi erir erimez içerisine 1 su bardağı su ekleyelim. Soğuk, sıcak vesaire hiç fark etmiyor. Bardak ölçümü 200 ml standart su bardağı. Ben normal musluk suyu kullandım. Suyu koyduktan sonra bildiğiniz taş kesiliyor arkadaşlar şeker. Ama bunun böyle olması çok normal. Kaynadıktan sonra o ısıyla beraber zaten o şeker eriyor. Hiçbir şekilde eser kalmıyor sertlikten. Hiç merak etmeyin. İyice şekerimiz eridikten sonra erimiş şekerin içerisine hazırlamış olduğumuz nişasta karışımını ekleyelim. Ve birkaç tur karıştıralım. Yaklaşık 30-35 saniye oldu olmadı arkadaşlar. Şu anda bu kıvama ulaştık. Hızlı bir şekilde katılaşma söz konusu. Buna çok dikkat edin. Yakmayın şekerinizi, nişastanızı. Sakın başından ayrılmayın. Dediğim gibi zaten pratik bir tarif. 30-35 saniye içerisinde çok güzel katılaştı. Şu an tam istediğim kıvamda. Hemen muhallebilerimizin üzerine, o boşluğu bu yüzden bırakmıştık arkadaşlar. Hemen pay edelim üzerine. Artık hangisine ne kadar yetiyorsa o şekilde pay edelim. Ve böylece oda ısısında soğumaya bırakalım. Ben sosluk ile koymayı tercih ettim ama siz dilerseniz eğer kaşıkla ya da kepçe ile pay edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet, şimdi üzerine oda ısısına geldikten sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hemen size doku testine geçiyorum. Yalnız arkadaşlar ben yaklaşık tam 2 saat boyunca buzdolabında dinlendirdim tatlımızı. Mutlaka tatlıyı buzdolabında
buzdolabına dinlendirin. Ben size sonucu tatlımı 2 saat buzdolabına dinlendirdikten sonra gösteriyorum. Bunu sakın unutmayın. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.